yestehibbûnel hayâted dünya alel âhire. Yazıklar olsun onlara ki bile bile, seve seve dünyayı ahirete tercih etti. Bu zamanın öyle bir hastalığı var ki herkese az çok bu salgın yayılmış ve 30-40 senelik dünya ömründen ziyade ebedi hayatını sıkıp mahvına çalışıyor. İşte bu ayet bu hastalığa işaret ediyor. Hastalığın adı dünyevileşme hastalığı. Hani bir uzvumuz, organımız yaralansa tüm azalarımız, organlarımız onunla meşgul olur. Kendi vazifesini tadil eder. Aynen öyle bu zamanda yaşamak damarı, geçim derdi öylesine sarmış ki dünyevi işleri dini emirlere tercih ettiriyor. Hem de bunu dindar insanlara bile bile seve seve yaptırıyor. Ama ayette çok sert bir dille وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Sakın ayetlerimi az bir dünya menfaati karşılığında satmayın. Dünya aldatıcıdır. Dünya kandırıcı bir mekanizmadır. Dünya alçaktır. Kelime manası aşağıda olan, alçak olan demektir dünya. Ne acayiptir ki biz kendimizi ısrarla alçak dünyanın zevklerine gömmeye çalışıyoruz. Ne acelemiz var? Bir gün gelecek, dünya zaten bizleri gömecek. İşte bu alçak olanı, süsünden dolayı yüksek olanı tercih etmek bu zamanın hastalığıdır. Evet, dünya şaşalı ve süslü. Dünya tüm şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Halbuki biz hep ahireti unutur, dünyaya talip oluruz. Dünyanın servetlerine hırs gösteririz. Hep zenginliği isteriz. Halbuki bu hayırlı mıdır düşünmeyiz. Dünyayı ahirete tercih etme meselesinde bir hamal anlatılır. Çok zengin bir adamın cenazesi olur, defnedilir. Çocukları der ki her kim babamızın mezarına ilk gece yatarsa malının yarısını ona vereceğiz. Babamız tek yatmasın ilk gecesinde diyorlar. Bir hamal kabul ediyor. Hamalın sadece bir ipi var. Öylesine fakir. Kabre yatar, gece Münker Nekir yani sorgu melekleri gelir. Bakarlar duruma, derler ki bu nasıl olsa ölü, elimizde kaçamaz yani. Sonra sorgularız. Bu gece diriyi sorgulayalım derler. Sabaha kadar hamalı ipinden sorguya çekerler. Sabah gelir, kabri bir açarlar ki hamal kan ter içinde buz kesmiş. Sakin ol, geçti bak, bütün bunca mal senin, artık rahat edebilirsin derler. O der ki istemem. Sabaha kadar bir ipimin hesabını veremedim. Kim bilir o kadar malın hesabı ne kadar çetindir. Evet, şükrünü yapabildiğimiz az mal, şükrünü yapamadığımız çok maldan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimizin zamanında Salebe isminde birisi vardı. Salebe'nin lakabı Hamametül Mescid'di. Ona mescit kuşu derlerdi. Zaten dünya işlerinde de pek başarılı değildi. Daima vaktini ibadetle mescitte geçirirdi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çekti Salebe. Namazdan sonra selam veriyor, hızlıca koşarak mescidi terk ediyordu. Bu durumun sürekli devam ettiğini görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çağırdı. Dedi ki neden münafıklar gibi namazdan sonra mescidi hızla terk ediyorsun? Salebe'nin izahı manidardı. Ya Resulallah dedi, o kadar fakiriz ki kıyafet almaya dahi imkanımız yok. Kıyafetim de yırtıldı. Yenisini alamadığım için hanımımın kıyafetini giyip namazı onunla kılıyorum. Sonra hemen eve koşup o kıyafeti ona veriyorum. Ta ki o da namazını kaçırmasın. Fakat gel zaman git zaman Salebe'nin canına tak etti bu durum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Resulallah, dua et, Allah bana mal mülk versin, bu fakirlikten kurtarsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Salebe, senin için hayırlı olanı iste. Salebe ısrar etti, dua et zenginlik versin Rabbim diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben senin için yeteri kadar iyi bir örnek değil miyim dedi ve ekledi. Allah bana şu dağları altına çevirip yanımda gezdirmeyi teklif etti. Şu kudreti düşünsenize. Ama ben bir gün yiyip bir gün aç kalmayı tercih ettim. Salebe tekrar ısrar etti. Yine Efendimiz son kez ya Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır dedi. Salebe ısrarına devam etti. Belki de Allah yolunda çokça harcayacağını, salihlerden olacağını söyledi. Çünkü ayette böyle bir ifade var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açtı ellerini semaya, 3 kere dua etti. Ve dua kabul olmuştu. Allah Salebe'ye önce bir koyun verdi. Derken bu koyun çoğaldı. Ama o kadar artıyordu ki malı, bir süre sonra o malların kontrolü için çok fazla vakit harcamaya başladı. Hani belki size de bu hikaye tanıdık gelecektir. Derken sabah namazlarında mescide yetişemez oldu. Evinde kılıyordu. Derken 5 vakit namazını cemaatten ayrı kılmaya başladı. Derken malları Medine'ye sığmaz oldu. Medine dışında vakit geçirmekten artık cumalara dahi gelemez oldu.
Düşünün, bir tarafta rahmet peygamberinin yolunda olmak var, arkasında namaz kılmak var. Ne tatlıdır kim bilir yani. Bir tarafta da dünya malı. İşte dünyayı ahirete tercih etmek. Siz hangisini tercih ederdiniz? Size salebenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılmaması ne kadar acayip geliyorsa, meleklere de sizin ilim meclislerini terk etmeniz ve dünyayı tercih ettiğiniz her sahne öyle acayip, öyle mantıksız ve akılsız geliyor. Çok manidardır. Her sabah bir melek nida edermiş. Şu insanların işine şaşılır. Ölmek üzere dünyaya gelirler, yıkılmak üzere binalar dikiyorlar diye. Neyse, biz cumalara dahi gidemez olan salebeye dönelim. Bir süre sonra zekat ayetleri inmişti. Herkes malının 1/40'ını verecekti. O mal fakirlerin hakkıydı. Zekatı vermemek Allah'ın malına konmak, gasp etmek gibi vasıflandırılıyor. Fakirin hakkına el koymak sayılıyordu. Zira padişahın hediyesini dağıtma vazifesini verdiği memurun dağıtmayıp kendine saklaması ne kadar büyük bir suçtur. Düşünsenize, işte zekat vermemek bu demek. Zekatlarını vermeyenlere çok sert tehditler vardı ayette. Mesela Tövbe suresi 34. ayette şöyle buyuruluyor. Cenab-ı Hak diyor ki, altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele. O gün biriktirdikleri altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak da onlarla alınları, yan tarafları ve sırtları dağlanacak ve kendilerine bunlar biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Haydi tadın bakalım biriktirdiğiniz azapları denilecek. Bu dehşetli ayetlere rağmen salebe Allah Resulü'nün gönderdiği zekat memurlarını terslemişti. Hani ispatı, nereden bileceğim peygamberin memuru olduğunuzu demişti. Gösterdiler fermanı, baktı ve kan döndüren şu sözleri söyledi. Bu düpedüz haraçtır. İşte burada bu hususta bazı alimler bu sözlerin imansızlığa götüreceğini söylüyor. Biz bilemeyiz, onunla Rabbi arasında. Fakat inen ayetler çok sarsıcı. Diyor ki, onlardan bazıları, eğer Allah bize lütfundan bol mal verirse sadaka verenlerden ve iyi amel edenlerden olacağımıza yemin ederiz diye Allah'a kesin söz verdiler. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onu da cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söyleyip durmaları yüzünden Allah da kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerinde münafıklığı yerleştirdi. İşte bazen Allah'ım beni zengin et, İslam'a harcayayım diyenler o malı ne için istiyor ve o mal onların akıbeti için ne kadar hayırlı bir düşünsünler. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat memurlarından bu hadiseyi duyunca şöyle dedi. Yazık oldu salebeye. Rızkın her zaman verilende olduğunu sanmak aldanmaktır. Bazen sana verilmeyen şey senin nasibindir. İşte burada karşımıza çıkan bir kavram var. Sırlı bir kavram. Adı istidraç. İstidraç tam ters köşe bir kavram. Esasen şu manadadır. Allah'ın sevmediği, hoşnut olmadığı, nankör bulduğu bir kuluna ahirette azabını arttırmak için bu dünyada nimetini arttırmasıdır. Yani Allah'ın ona nimet vermesi onu sevdiği için değil, sevmediği içindir. Cenneti bu dünyada yaşar, zira ahirette ona cennet yoktur. Bunu duyar duymaz çevrenizdekileri düşünüyorsanız, acaba falan kişi mi filan kişi mi diye aklınızda birilerini geçiriyorsanız meseleyi anlamamışsınızdır. Herkes kendi nefsine dinlemeli. Acaba Allah'ın bana verdiği bunca nimet, işlerimin rast gitmesi vesaire beni Allah'tan uzaklaştırıyor mu yoksa yakınlaştırıyor mu? Seni Allah'tan uzaklaştıran her şey senin belandır. Sana nimet değil, nikmettir. Nikmet, nimetin tam tersi demektir. Senin iş yoğunluğun seni Allah'ın anıldığı ortamlardan uzak bırakıyorsa, senin işlerin, okulun, evlat sevgin, malın, dünyevi herhangi bir sebebin seni sohbetten, namazdan, Kur'an'dan uzaklaştırıyorsa bunlar sana musibettir. Ve başına böyle bir musibet geldiyse başka musibet arama, çünkü esas musibet dine gelen musibettir. Lemalar kitabında 2. lemada geniş izahına bakabilirsin. Güvenme kardeşim. Malına güvenme, sıhhatine güvenme. Onlara güvenip de ilim sohbetlerinden yüz çevirme. Hadiste geçiyor, bilmana söyleyeyim, ilim meclisinden yüz çevirenden Allah da yüz çevirmiştir. Alacağımız bir ders bu. Diğeri ise
Zekattan, sadakadan elini çekme, elini gevşetme, yoksa salebe misali Allah kalbindeki hidayeti kaldırabilir. En kötüsü de gün içinde işten güçten dolayı sen Allah'ı unutursun, Allah da sana nefsini unutturur. Akıbet ve ahiret hesabı yapmaz olursun. Allah muhafaza. Bir diğer ders de şu: keşke şöyle olsaydı diye isyan bayrağını çekme. Tevekkül et, güven Allah'a. Çünkü o biliyor senin için ne hayırlı. Bazen şer bildiğimizde hayır, hayır bildiğimizde şer olabilir. İlla bu olacak diye mala çok fazla hırs göstermemek lazım. Sonra o mal sana bela olur. Karun gibi yerin dibine batırır seni. Kur'an'dan öğreniyoruz Karun'u. Karun kimdi? Beni İsrail'in Firavun'un yanındaki temsilcisiydi. Sonra iman etti, kendini ibadete verdi, ilme verdi. Derken Allah tarafından ona simya ilmi verildi. Her şeyi altına çevirebiliyordu. O kadar hazinesi olmuş ki hazinesinin anahtarlarını 70 deve taşıyormuş yani. Düşünün sadece anahtarlarını. Ona nasihat vermişler. Allah yolunda harca bu malı demişler. Çünkü şımarmış ve yoldan çıkmış. O demiş ki niye harcayacakmışım? İnneme utitu ala ilmi dedi. Yani ben bunları kendi ilmimle kazandım. Allah'tan gafil oldu, Allah'ı unuttu. Allah da onu helak etti. Halbuki Karun'a özenenler var. O zaman da vardı. Kur'an bize Kasas suresinde anlatıyor. Karun bir gün altın kıyafetlerle çıktı insanların içine. Bu kadar zengindi. Cahiller, dünyayı sevenler ona baktı. Keşke Karun'a verilenler bize de verilse dedi. Gözleri boyanmıştı böyle. Alimler hemen uyandırdı. Yazık size dediler. İman edip salih amel işleyenlerin mükafatı daha büyüktür. Aynen, gerçekten de öyle. Hani nerede Karun? Nerede şimdi? Hazineleri nerede? Allah'tan uzaklaştırdı. O mal ona bela oldu. Allah yolunda harcadığın mal senin için hayırlıdır. Mal varlığın ne olursa olsun, ekmeğini böldüğün, paylaştığın, elindekine kanaat ettiğin, her haline şükrettiğin zaman zenginsin. Bakın şu hikaye eğer kalbinizi yakıyorsa o zaman hala geç değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Salebe'ye demişti ya, senin için yeteri kadar iyi bir örnek değil miyim diye. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleriyle bir konuda sıkıntı yaşadı. Had safhada yaşadığı yoksulluk nedeniyle eşleri dünyalıklar talep etmeye başlamış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sıkılmıştı. Onlara dedi ki, elimde devlet hazinesi var, Beytülmal'e bana hediyeler geliyor ama Ashab-ı Suffe aç. İslam'a ve İslami ilme kendini adayanlar, mescitte kalanlar, mescitte yatanlar var. Onlara vermem gerek. Evet, Ashab-ı Suffe açtı. Mesela Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün o kadar acıktım ki yiyecek hiçbir şey bulamadım. Kimseye de diyemiyorum açım diye. Herkes namazını kılıyor çıkıyor. Derdimi açamıyorum, çekiniyorum, söyleyemiyorum derdimi. Bir baktım Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. O anlar dedim. Bir ayet sordum, peşine takıldım. Halbuki amacım açlığıma derman olmasıydı. Ayeti söyledi, anlamadı durumunu. Ömer geldi mescide, Osman geldi. Onlar da anlamadı açlığımı, gittiler. Onlara da sordum ayet, anlamadılar. Evlerine gittiler, kimse kalmadı. Akşam ilerledi. Döndüm mescide, geldim, bir baktım Ashab-ı Suffe'den diğer sahabeler de kapıyı çıkmışlar. Aynı açlık derdinden iki büklüm kapıda böyle bekliyorlar. Bir süre sonra bir baktık, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıktı. O bakar bakmaz anlamıştı peygamberlik ferasetiyle. Ne oldu ya Resulallah, bu saatte hayırolsun dedik, niye dışarıdasınız? Dedi ki, siz hangi sebepten dışarıdaysanız ben de o sebepten dışarıdayım. Tüylerim diken diken oldu. O da açtı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın efendisi de açtı. Sahabeler tek taş karınlarına bağlarken açlığını bastırması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 taş bağlarmış. O da açtı yani. O da eline ne geçse Ashab-ı Suffe'ye yetiştiriyordu. Ama o gün bulamamıştı. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine bu durumu söyledi. Ashab-ı Suffe'ye bakmam lazım. Onlar İslam'ın göz bebeği. Sonra da ekledi. Kim dünya istiyorsa onu hemen boşayacağım. İstediği dünyalığı gidip bulabilir. Eşlerinin hepsi analarımız o zahmete katlanmayı seçecekti bunun sonunda elbette. 2 ay mescitte yattı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün Hazreti Ömer geldi, onu gördü ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde yerdeki hasırın izi çıkmış. Hasırda yatmakta. Hüngür hüngür ağlamaya başladı koca Ömer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye ağladığını sordu. Dedi ki ya Resulallah, nice krallar kuş tüyü yataklarda, yastıklarda, tahtlarda dursun da alemlere rahmet peygamberi böyle sert hasırda uyusun, o hasırın izi yüzüne çıksın. Reva mı dedi. Bir yandan hüngür hüngür hıçkırarak ağlıyordu. Efendimiz tebessüm etti ve tarihi olan şu sözü söyledi. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun, ahirette bizim. Şimdi insan kendi kendine soruyor, yani dünya onların olsun dediği zaman onlar kim? Acaba onlar dediğinden benim olma riskim var mı? Dünya benim oldu mu? İnsan bunu bir düşünmesi lazım. Herhalde bu kadar yük kalbe yeter. Siz tercihinizi yapın.
Sakın siz de aldananlardan olmayın. Selametle.